Masmavi Mutfakta'ya hoş geldiniz. Bugün sizlere Arife gününe layık şöyle güzel bir soğuk baklava tarifi hazırladım. Sevgili arkadaşlarım, garanti veriyorum, bu kadar lezzetlisi hiçbir yerde yok. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimize ilk olarak şerbetimizi hazırlayarak başlayalım. 2 su bardağı şeker, 1 paket vanilya ve elinizin altında varsa 2 yemek kaşığı da süt reçeli ekleyin lütfen. Muazzam bir lezzet katıyor. Ama yoksa hiç sorun değil. Tarifimiz yine Allah'ın izniyle çok güzel olur. 2 yemek kaşığı süt reçeli ekledim. 4 su bardağı sütümüz var. Sütümüzün yarısını ekleyelim. Yani 2 su bardağını ekleyin ve tenceremizi ocağa alalım. Yani buradaki amacımız sadece şekerin erimesi. Yani şekerin erimesini sağlayacağız. Kaynatmanıza gerek yok. Kaynama seviyesine gelinceye dek karıştırın. Bakın şöyle buhar çıkmaya başladı. Şeker tamamen eridi. Kenara alabiliriz. Kenara aldıktan sonra kenara hani süt bırakmıştık. Sütün yarısı oradaydı. Şimdi o sütü de tekrar içine ekleyelim ve bitirelim. Hemen burada bir şey daha söyleyeyim sevgili arkadaşlarım. Süt reçeli yoksa diyorsanız ki hani ne yapabilirim? 1 paket krema ekleyin içine. O da muazzam bir lezzet katar. Bunlar minik tüyolar ama güzel tüyolar. Şerbetimiz hazır, kenara alalım. Şimdi baklavamızı yapacağımız tepsimizin tabanını güzelce yağlıyoruz. 200 gram eritilmiş tereyağı kullanacağız tarifimizde. Baklavalık yufkaları şöyle kenara hazırlamıştım ben. Benim aldıklarım bir tık büyüktü sevgili arkadaşlarım. Bunlar normalinde bu tepsinin büyüklüğünde oluyordu ama bu biraz büyükmüş. Ben ilk katı böyle kırıştırarak dizdim. Üzerine her kata, yani bütün her katımıza mutlaka tereyağı damlatacağız ve süreceğiz. Bu çok önemli. Ben ilk başta böyle yaptım ama sonra baklavalık yufkayı tepsinin büyüklüğüne göre kesip ondan sonra yerleştirdim. Biliyorsunuz tariflerimde ben hep dürüstüm size karşı. Öyle şakadanak birden uyumlu bir yufka görürseniz şaşırmayın. Zaten kestiğimi de gösteriyorum. İkinci katı da böyle kırıştırdım. Aslında böyle yapsanız da olur, hiç sorun yok. Ama ben hani YouTube'a tarif verdiğim için orijinaline birebir olsun diye tepsinin büyüklüğünde yufkaların şöyle kenarından biraz aldım. O almış olduğum kısmı da ziyan etmiyorum tabii ki. Onu da böyle tek tek şerit halinde güzelce üzerine diziyorum. Hemen belirteyim, kullandığım baklava yufkası sayısı 20 adet. Ama sevgili arkadaşlarım, bu 25 de olabilir, 18 de olabilir. Size bağlı tamamen. Ben 20 adet kullandım. 10 kat aşağıya, 10 kat da yukarı olacak şekilde. Benim kullandığım baklavalık yufka çok narin ve çok güzeldi. Almanya'daki yufkalar biraz kalındır, hazır yufkalar. Hiç sorun yok. Bir paketi komple yapın. Yine aynı şekilde şerbeti çekince hepsi pamuk gibi oluyor. Her katına seriyorum. Tereyağı sürüyorum. Diğer katı sererek, yine tereyağı sürerek dönüşümlü olarak 10 katı alt tabanına tamamladım. Tereyağı da öyle hani çok özenmenize gerek yok. Pişme esnasında o zaten her tarafa değiyor. Önce biraz damlatın, sonra fırçayla geçin. Ben bu arada sevgili arkadaşlarım, bir izleyicim sormuş, Selva Hanım kaç kamerayla çalışıyorsunuz diye. Ben 3 kamerayla çalışıyorum. O yüzden montajlarım çok zaman alıyor. Mesela şu anda bu seslendirmeyi gece 2'de yapıyorum. Hemen tarifime geçtim. 2 su bardağı öğütülmüş cevizimiz var. 10 kat yufkamızı serdikten sonra bolca cevizimizi serpelim. Fındıklı da yapabilirsiniz, Antep fıstıklı da yapabilirsiniz veya şöbiyetin içine irmikli pişiriyoruz ya, onu pişirip onu da yapabilirsiniz. Yani irmik, şeker ve süt ve vanilya pişirin, onu sürün, o da olur, hiç sorun değil. Cevizi serdikten sonra kalan 3 katı, 10 katı da her katına tereyağı sürerek dizdim. Tabii gecenin 2'si olunca da seslendirme yaparken biraz dilim dolaşıyor. Kusura bakmayın. En üst katını da serdim. Şöyle dikkatli bir şekilde, çünkü burayı keseceğimiz için. Şimdi sevgili arkadaşlarım, bunu serdik. Serince o hani kenarları böyle biraz dağınık duruyor ya. Bir tane spatula alın. Spatula yardımıyla o kenarlarını içe doğru basın ki yufka aşağı doğru kendini sıkılasın ve kenarları da
kestiğinizde böyle estetik durmaz. Şöyle yakından da gösteriyorum size. Her tarafını düzelttikten sonra çeyrek su bardağı kadar sıvı yağımız var. Sıvı yağını ocakta sıcak yapın, yani ısıtın. Isınmış tereyağını komple üzerine sürelim. Neden ısıtıyoruz? Baklava yufkasını daha kolay kesebilmeniz için. Şimdi her tarafına sürdük, kenarlarını düzelttik, sıvı yağımızı sürdük. Kesme işlemine başlayalım. Ben burayı biraz hızlandırdım. 5'er santim olacak şekilde kestim. Daha önce de bunu bir cetvel yardımıyla 5'er santimlik yerlere işaret yaptım. Ama biraz sonra size de göstereceğim. Bu tarz baklavaları keserken sevgili arkadaşlarım tırtıklı değil de düz bir bıçak kullanın. Bıçağınızı da kesmeden önce biraz keskinleştirin. Biyeleyin yani. O biraz keskin olsun ki keserken zorlanmayın. İlk önce bir tarafını kestim. Sonra öbür tarafını kesiyorum. Bakın şöyle cetveli tutuyorum. 5'er santimlik yerlere bıçakla şöyle bir desen veriyorum ki hani işaret veriyorum. Oradan da kesiyorum. Beni biliyorsunuz, ben biraz nizami çalışırım. Yani mutfakta bile cetvel kullanıyorum. Ve bütün tepsiyi aynı şekilde 5'er santimlik olacak şekilde keserek bitirdim. Tüm baklavamızı tamamen kestikten sonra, bu arada fırınınızı alt üst ayar 180 derecede açın. Önceden ısınmış olması gerekli. Önceden ısınmış fırında pişireceğiz. Pişmemiz de çok önemli sevgili arkadaşlarım. Bakın 5'er santimlik küpler olacak şekilde kestim. Fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 180 derece fırında fırının alt rafına veriyoruz. Biliyorsunuz alüminyum tepsilerin altı zor pişiyor. Sadece alt rafa verin, üstü nar gibi kızarır, hiç korkmayın. Normal fırın tepsisinde yapacaksanız orta rafa verebilirsiniz. Ve yaklaşık bir 45-50 dakika böyle çekişe çekişe pişirmeye müsaade edin. Ben 55 dakika pişirdim, nar gibi kızarmıştı. Ve bir mutfak havlusunu sırılsıklam soğuk suyla ıslatıyoruz. Biliyorsunuz bu benim bulduğum bir teknik. Ve sıcak baklavayı o yaş havlunun üzerine verelim. Yani bunu yapmamın sebebi alttaki tepsinin çabuk soğuması. Şerbeti döktüğümüzde de alt tabanın öyle hamur gibi olmaması. Tüm tatlılarda bu tekniği kullanabilirsiniz. Bezin üzerine aldım. İlk sıcağı gidince bir tele hemen transfer ettim. Bakın sevgili arkadaşlarım, güzelliklere nasıl şahane bir şekilde kızarmış. Şöyle elinizle bir tutun. Tepsiyi tutabiliyorsanız, yani sıcak ama tepsiyi tutabileceksiniz. 5 dakika sonra diyebilirim. Daha önce yapıp hazırladığımız şerbetimiz de oda ısısına gelmişti. Şimdi şerbetimizi fırından çıkıp ilk sıcağı gitmiş olan tatlımızın üzerine güzelce dökelim. Yani bütün her bir dilimin kafasından aşağı dökelim. Yani hiç şerbet gelmeyen hiçbir yer kalmasın. Bütün şerbeti dökün, hepsini şahane bir şekilde çekiyor. Ben gördüğünüz gibi yine her açıdan sizlere tarifi veriyorum. Şerbetini döktük, kenara alalım. O şerbetini böyle yavaş yavaş çeke dursun. Yüzeyine serpmek için 2 kaşık, 2 yemek kaşığı kahvaltılık kullandığımız, hani sütün içine kattığımız kahvaltılık içecek var ya, kakaolu. 2 yemek kaşığı ondan. Bakın sevgili arkadaşlarım, onu mutlaka bir elekten geçirin. Çünkü o biraz pütürlüdür. Üzerine serpemezsiniz. Ve 70 gram da çikolatamız var. Bir diğer püf noktanız, çikolatanızı da buzluğa atın. Yani o donsun buzlukta. Donmuş çikolatayı rendelemeniz çok kolay olur. Rendenin en ince ucuyla çikolatamızı da o kahvaltılık süt içilebilen tozumuzun, kakaolu içeceğimizin içine katalım. Güzelce harmanlayalım. Şimdi üzerine serpeceğimiz tozumuzu, yani çikolatalı tozumuzu hazırladık. Tatlımızın üzerine bolca serpin. Yani bu 2 kaşık, 2 yemek kaşığı ve çikolatalı karışımı her tarafına serpin. Aralara da girsin. Bu da ekstra bir lezzet katıyor. Ben de bolca her tarafa serptim. Üzerine dekore etmek için de Antep fıstığıyla dekore ettim. Ama elinizin altında Antep fıstığı yoksa sade de servis edebilirsiniz. Veya Hindistan cevizi de serpebilirsiniz.
Ve sevgili arkadaşlarım, tatlımız bitti. Şimdi buzdolabına alıyorum. Bir 2 saat şöyle soğuk olsun, kendine gelsin. Çok güzel görünüyor bu arada. Ve ben 1 saat beklettim. Çekimlere başlayacağım için, sunum için hazır. Yine sizlere her açıdan detaylı bir gösterip büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Yani sevgili arkadaşlarım, soğuk baklavanın avantajı şu: şerbet şekerlendi mi yok. Şerbeti tutturdum mu derdiniz yok. Yumuşadı derdi yok. Yani 4-5 gün atın buzdolabına, misafirlerinize servis edin. Yapımı da pratik. Şöyle güzelliğe bakar mısınız? Yani şöyle söyleyeyim sevgili arkadaşlarım, gerçekten abartmıyorum. Tarifimi birebir uygulayın. Bu kadar lezzetlisini ben garanti veriyorum. Pastaneden bile alamazsınız diyorum. Alttaki baklavanın şerbeti nasıl çektiğini görüyorsunuz. Çok güzel, böyle bir lezzet olamaz. Benim gibi, ben süt pek sevmeyen bir insanım. Ona rağmen ben bile bu tatlıya yani bayıla bayıla yiyorum gerçekten. Ben bir de bugün ağır çekimle size göstermek istedim. Bakın sevgili arkadaşlarım, yani bu ağır çekimle de daha bir şov oluyor, fantastik bir görüntü oluyor. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben bugün bu videomu yine çok özenle hazırladım sizler için. İstiyorum ki her şeyin en güzelini sizlere sunabileyim. Gece 2'de seslendirme yaptım, sesim iyice kısıldı. Şimdiden hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Ben bir hafta tatil yapacağım. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizleri çok seviyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.